Azerbaycanlılar gerçekten Orta Asya'dan gelen bir bozkır halkı mı? Yoksa kökleri Güney Kafkasya'nın binlerce yıllık kadim halklarına mı uzanıyor? Son yıllarda yapılan genetik araştırmalar gösteriyor ki bu sorunun kısa ve basit bir cevabı yok. Çünkü bugün hem Aras Nehri'nin kuzeyindeki Azerbaycan Cumhuriyeti'nde hem de güneyde İran Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri homojen bir kökene dayanmıyor. Bilim insanlarına göre Azerbaycan halkı Güney Kafkasya'nın yerli toplulukları, İran dünyasının halkları ve Orta Çağ'dan itibaren bölgeye gelen Oğuz Türklerinin yüzyıllar boyunca kaynaşmasıyla oluşmuştu. Yani Azerbaycanlılar ne tamamı Orta Asya'dan gelen bir topluluk ne de Güney Kafkasya'nın tek bir yerli halkının doğrudan devamı. Peki bizimle yani Anadolu Türklerinin de hikayesiyle yakından bağlantılı olan bu süreç nasıl başladı? Türk göçlerinden önce bölgenin en önemli yerli miraslarından biri Kafkasya Albanyasıydı. Bugün Azerbaycan'da hala konuşulan kadim Udi dili bu eski dünyanın günümüze ulaşan son canlı izlerinden biri kabul ediliyor. Ancak bölgenin hikayesi yalnızca Kafkasya ile sınırlı değildi. Milattan önce 1. bin yılda Urmiye Gölü'nün güneyinde yaşayan Mannalar ve daha sonra bölgeye hakim olan Medler gibi İrani topluluklar da bu coğrafyanın genetik ve kültürel yapısını derinden etkiledi. Özellikle İran Azerbaycan'ında bu miras daha belirgin şekilde hissediliyor. Nitekim 11. yüzyıldaki Oğuz fetihlerinden önce bu topraklarda eski Azerice, Talişçe ve Pehlevice gibi İrani diller konuşuluyordu. Dönemin seyyahları ve tarihçileri Tebriz, Nahçıvan ve Meraga gibi merkezlerde Farsça ve Pehlevi geleneğinin etkisinin yüzyıllar boyunca sürdüğünü aktarıyor. Bugünkü genetik yapının temelinde işte bu binlerce yıllık Kafkas ve İran kökenli yerel nüfus bulunuyor. Ancak asıl büyük değişim Bozkır'dan gelen yeni göçlerle başladı. 11. yüzyıldan itibaren Selçuklularla birlikte Oğuz Türkleri Güney Kafkasya'ya ulaşmaya başladı. Ardından gelen yeni Türk göçleri ve Moğol dönemi bölgenin etnik yapısında önemli değişimlere yol açtı. Yerli Kafkas ve İrani topluluklar zamanla Oğuzlarla kaynaştı ve yüzyıllar sürecek Türkleşme dönemi başladı. Bu dönüşümün en güçlü etkisi dil alanında görüldü. Oğuz Türkçesi giderek yaygınlaştı. Eski Azerice, Tatça ve birçok yerel Kafkas dilinin yerini almaya başladı. Yüzyıllar boyunca gelişen bu lehçeler sonunda modern Azerbaycan Türkçesinin temelini oluşturdu. 14. ve 15. yüzyıllarda Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerinde Türkçe artık bölgenin hakim dili haline gelmişti. 16. yüzyılda Safeviler sahneye çıktığında ise bu dönüşüm büyük ölçüde tamamlanmıştı. Azerbaycan Türkleri artık Safevi devletinin kurucu ve yönetici unsurlarından birisiydi. Şii inancının da etkisiyle Azerbaycan kimliğinin kültürel ve dini karakteri büyük ölçüde şekillendi. Kısacası Safeviler dönemi yerli Kafkas, kadim İran ve Oğuz mirasının birleşerek bugünkü Azerbaycan kimliğini ortaya çıkardığı önemli bir dönüm noktasıydı. Peki, tarihi kaynaklar böyle söylüyorsa modern laboratuvarlar ve DNA analizleri bize ne anlatıyor? İşte işin en ilginç kısmı burada başlıyor. Popülasyon genetiğinin henüz emekleme döneminde olduğu 1990'ların sonları ile 2000'li yılların başlarında bilim insanlarının ellerinde bugünkü gelişmiş teknolojiler yoktu. O dönemde yaşayan insanlardan alınan DNA örnekleri incelenebiliyordu. Ancak özellikle Y-DNA ve mitokondriyal DNA yani baba ve anne soyadları üzerinde durulurken otozomal veriler oldukça sınırlı kalıyordu. Bu ilk çalışmalar Azerbaycanlıların genetik açıdan Gürcülere, Ermenilere ve İranlılara oldukça benzediğini gösterdi. Bunun üzerine bazı araştırmacılar aceleyle Azerbaycanlıların tamamen yerli Kafkas ve İran kökenli olduğunu, Orta Asya'dan önemli bir biyolojik katkı bulunmadığını ve yalnızca Türk dilinin benimsendiğini öne sürdü.
Benzer sonuçlar o yıllarda Anadolu Türkleri için de yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyordu. Anadolu Türklerinin genetik olarak en çok Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve Yakın Doğu halklarına benzediği görülüyor. Orta Asya Türk halklarıyla da bir bağ tespit ediliyordu. Ancak bu katkının genel nüfus içinde küçük veya orta düzeyde olduğu düşünülüyordu. Örneğin 2004 yılında yayımlanan ve uzun yıllar alanının en çok atıf yapılan çalışmalarından biri kabul edilen Cengiz Cinlioğlu ve arkadaşlarının Y kromozomu araştırması, Orta Asya ile ilişkilendirilen bazı Y DNA soylarının Anadolu'da görece düşük oranlarda bulunduğunu göstermişti. Orta Asya bağlantılı olarak sınıflandırılan baba soyları C, Q ve O haplogruplarının oranı yaklaşık %3,4 bulunmuştu. Daha sonra bu sonuçlar bazı popüler yayınlarda yanlış bir şekilde Türkler aslında Orta Asyalı değildir, Anadolu'nun yerli halklarıdır, sadece dilleri değişmiştir şeklinde yorumlandı. Ancak bilim dünyasında daha ilk günden itibaren tablo bundan çok daha karmaşıktı. Çünkü bu çalışmalar yalnızca Y kromozomuna bakıyor, insan genomunun çok küçük bir bölümünü inceliyordu. Birkaç haplogruba dayanarak bir halkın bütün genetik geçmişini açıklamak mümkün değildi. Nitekim sonraki yıllarda tam genom analizleri ve özellikle antik DNA çalışmaları devreye girince Anadolu Türklerinde ve Azerbaycan Türklerinde Orta Asya genetik katkısının tamamen yok olmadığı, aksine ölçülebilir ve önemli miktarda bir seviyede bulunduğu daha net şekilde ortaya çıktı. Yeni veriler Türkleşmenin ne yalnızca kitlesel göçle ne de sadece dil değişimiyle açıklanabileceğini gösteriyordu. Yani tarih sahnesinde her iki süreç de birlikte yaşanmıştı. 2010'lu yıllarda başlayan antik DNA devrimi ile birlikte tablo daha da netleşti. Artık bilim insanları sadece yaşayan insanları değil, binlerce yıllık kurganlardan çıkarılan Yamnaya, Andronovo, Hun ve Göktürk dönemine ait iskeletleri de inceliyordu. Böylece insanlık tarihine ait çok daha ayrıntılı genom analizleri yapılmaya başlandı ve eski kabullerin önemli bir kısmı yeniden değerlendirildi. Yeni nesil analizler Azerbaycan Türklerinde %5 ila %15 arasında Doğu Avrasya ve Orta Asya kökenli belirgin bir genetik miras bulunduğunu ortaya koydu. Üstelik bu oran komşuları olan Ermenilerde ve Gürcülerde neredeyse hiç yoktu. Sonuç olarak genetik veriler bize şunu söylüyordu: Azerbaycan'ın Türkleşmesi yalnızca bir dil değişiminden ibaret değildi. Bölgenin yerli halkları varlığını sürdürürken Oğuz ve Selçuklu göçleri de nüfusun genetik yapısında gerçek ve ölçülebilir izler bırakmıştı. Peki tüm bunlar tam olarak nasıl gerçekleşti? Şimdi hikayenin detaylarına girelim. Bugünkü Azerbaycanlıların kökenini gerçekten anlayabilmek için hikayeyi Buzul Çağı'na kadar geriye götürmemiz gerekiyor. Geçen ay Gürcistan bölümünde de kısaca değinmiştik ama konu önemli. Bir kez daha ele alacağız. Yaklaşık 20 bin yıl önce dünyanın büyük bölümü buzullarla kaplıydı. Güney Kafkasya da bu sert iklimden etkilendi. İnsanlar korunaklı vadilerde yaşamlarını sürdürdü ve nüfus artışı uzun süre sınırlı kaldı. Bilim insanları insanların hayatta kalabildiği bu bölgelere buzul sığınakları adını veriyor. Güney Kafkasya'da insanlığın önemli sığınaklarından biriydi. Yaklaşık 18 bin yıl önce iklim ısınmaya başladı ve buzullar çekilmeye başladı. Bitkiler, hayvanlar ve onları takip eden insanlar yeniden kuzeye doğru yayıldı. Buzul sonrası yayılım adı verilen bu süreçte Güney Kafkasya yeniden yoğun yerleşime açıldı. Araştırmacılara göre Türkiye, Güney Kafkasya ve İran toplulukları arasındaki genetik ayrışma yaklaşık 400 ila 600 nesil öncesine, yani yaklaşık 11.200 ila 16.800 yıl öncesine kadar uzanıyor. İşte bu dönemde mağaralarda yaşayan ve bugün Kafkas avcı toplayıcıları ya da kısaca CHG olarak bilinen topluluklar ortaya çıktı. Modern Azerbaycan halkının en eski genetik katmanlarından biri de işte bu insanlara dayanıyor. Binlerce yıl boyunca Kafkasya, Anadolu ve İran arasında farklılaşmalar yaşansa da bölgenin dikkat çekici bir özelliği var. Dış etkiler alsa bile Kafkasya'nın genetik omurgası büyük ölçüde korundu.
Antik DNA çalışmaları M.Ö. 3500 ila M.Ö. 700 arasındaki yaklaşık 5000 yıllık dönemde savaşlara, ticarete ve yoğun insan hareketliliğine rağmen Güney Kafkasya'da güçlü bir genetik süreklilik bulunduğunu gösteriyor. Antik DNA'sı incelenen bireylerin %90'ından fazlası yerel Güney Kafkasya gen havuzuna aitti. Bu çekirdek yapı Anadolu'dan gelen ilk çiftçilerin ve Kafkas avcı toplayıcıların mirasından oluşuyordu. Kentleşme ve ticaret arttıkça dış etkiler görülse de temel yapı varlığını korudu. Elbette Kafkasya dünyadan kopuk bir yer değildi. Med, Ahameniş ve Sasani dönemlerinde bölge farklı imparatorlukların etkisi altına girdi. Ermenistan tarafından Levant, Gürcistan yani eski İberya bölgesinde ise Anadolu ve Kuzeybatı İran kaynaklı gen akışları yani bu bölgelerden gelen göçmenler tespit edildi. Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda İskitler, Sarmatlar, Alanlar ve diğer bozkır toplulukları da bölgeye ulaştı. Ancak bu yeni göçler yerel nüfusu ortadan kaldırmadı. Gelen topluluklar zamanla baskın olan Güney Kafkasya gen havuzuna karıştı. Bu nedenle Kafkasya sürekli göç alan ama genetik sürekliliğini korumaya başaran nadir bölgelerden biri haline geldi. Peki bu kadim Kafkas halkları Avrupa'ya mı yoksa Asya'ya mı daha yakındı? Modern araştırmaların cevabı oldukça net. Kafkasya halkları genetik açıdan Avrupa'dan çok Anadolu, İran ve Yakın Doğu'yu kapsayan Batı Asya dünyasına daha yakındır. Anne soylarında H, HV, J, T ve U gibi Batı Avrasya haplogrupları yaygın görülürken özellikle U ve X haplogrupları Kafkasya'nın kendine özgü karakterini yansıtıyor. Bahsettiğim bu harfler anne soy hattını yani mtDNA, mitokondriyal DNA haplogruplarını ifade ediyor. Ne anlama geldiklerini daha iyi kavramak için kanaldaki önceki videoları sırasıyla izlemeniz faydalı olacaktır. Dikkat çekici olan nokta şu. X haplogrubu yalnızca Ermeniler, Azerbaycanlılar ve Gürcülerde tespit edildi. Aynı araştırmada incelenen Türkiye ve İran örneklerinde bu haplogruba rastlanmadı. Bu nedenle X haplogrubu Kafkasya'ya özgü önemli bir genetik işaret olarak kabul ediliyor. 11. yüzyıldaki Oğuz göçleriyle birlikte ise Orta ve Doğu Asya kökenli A, C, D ve F haplogrupları gen havuzuna bir miktar katkı yaptı. Haplogrup A yalnızca Türkiye'de, haplogrup C yalnızca Azerbaycan'da, D ve F haplogrupları ise her iki toplumda ortak olarak tespit edildi. Üstelik Kafkasya olağanüstü derecede yüksek bir genetik çeşitliliğe sahip. Sarp dağlar ve izole vadiler binlerce yıllık genetik mirasın korunmasına yardımcı olmuş ve bölgedeki çeşitlilik Avrupa'nın birçok bölgesinden çok daha yüksek seviyelere ulaşmıştır. Peki Kafkasya'nın yerli halklarıyla kuzeydeki bozkır toplulukları arasındaki temel fark neydi? Antik DNA araştırmaları Kafkas Dağları'nın tarih öncesinde yalnızca coğrafi sınır değil, aynı zamanda genetik bir sınır olduğunu da gösteriyor. Güneyde yaşayan topluluklar Kafkas avcı toplayıcıları ile Anadolu ve İran'ın ilk çiftçilerinin mirasını taşırken kuzeydeki Avrasya bozkırlarında farklı bir genetik yapı hakimdi. Bu farklılık baba soylarında da görülüyordu. Güney Kafkasya'da J ve G haplogrupları baskınken kuzey bozkırlarında R1A ve R1B soyları daha yaygındı. Kafkas Dağları ise hiçbir zaman aşılmaz duvar olmadı. Ticaret, evlilikler ve küçük çaplı göçler sayesinde iki dünya arasında yani Kafkasya ve bozkır toplumları arasında sürekli bir etkileşim vardı. Bozkır çobanlarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte Doğu Avrupa avcı toplayıcıları yani EEHG bileşeni arttı ve Yamnaya kültürüne özgü R1B Z2103 haplogrubu Kafkasya'da görülmeye başladı. Bu Anadolu'da da var, sonra değineceğiz. Modern Azerbaycanlılarının genetik hikayesinin temelleri de işte bu binlerce yıl süren dağ ve bozkır etkileşimi sırasında atıldı. Ama asıl büyük dönüşüm henüz başlamamıştı. Yaklaşık 10 bin yıl önce Bereketli Hilal, insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biriydi. Tarımın, hayvancılığın ve yerleşik yaşamın yayılmasıyla birlikte buradan gelen topluluklar Güney Kafkasya'ya ulaştı.
Günümüz Azerbaycanlılarının genetik temelinin önemli bir kısmı işte bu ilk çiftçi toplulukları tarafından atıldı. Araştırmalar baba soylarının yarıdan fazlasının kökeninin Azerbaycanlıların %55'i bereketli hilale uzandığını gösteriyor. Tunç Çağı ile birlikte nüfus arttı, ticaret gelişti ve büyük yerleşimler farklı kökenlerden insanların buluştuğu merkezlere dönüştü. Buna karşılık kırsal bölgelerde daha kapalı topluluklar varlığını sürdürdü. Kafkasya'daki yakın akraba evliliklerinin oranı yaklaşık %25-30 civarındaydı. Bu oran Avrasya'daki diğer antik toplumlarda görülen yaklaşık %3'lük ortalamanın oldukça üzerindeydi. Böylece şehirlerde daha karma bir nüfus yapısı oluşurken kırsal kesimde geleneksel topluluklar uzun süre varlığını korudu. Kafkasya'nın genetik tarihinde dikkat çekici bir başka özellik ise kadınlar ve erkeklerin aynı şekilde hareket etmemesiydi. Bilim insanlarının patrilokalite adını verdiği sistemde kadınlar evlilikten sonra farklı topluluklara katılıyor, erkekler ise çoğunlukla doğdukları bölgede kalıyordu. Bu nedenle anne soyları zamanla birbirine karışıp homojen hale gelirken Y kromozomları yani baba soyları arasında daha belirgin farklılıklar görülmeye başlandı. Araştırmalar ayrıca Kafkasya'nın özellikle baba soyları açısından Batı Asya'dan gelen erkek göçlerinden güçlü biçimde etkilendiğini gösteriyor. Yani erkek göçleri gelmiş. Aile göçü olmamış bazı dönemlerde. Binlerce yıl boyunca yaşanan göçler, evlilik gelenekleri ve toplumsal değişimler Azerbaycan halkının genetik temelini yavaş yavaş şekillendirdi. Ama Güney Kafkasya'nın hikayesi de burada da bitmedi tabii ki. Azerbaycan, Kafkasya, İran, Doğu Avrupa ve Orta Asya arasında yer alan konumu sayesinde binlerce yıl boyunca farklı halkların buluşma noktası oldu. Hazar Denizi'ndeki konumu ve İpek Yolu üzerindeki yeri bölgeyi büyük bir geçiş merkezi haline getirdi. Böylece İpek Yolu sadece malları değil, insanları, kültürleri ve genetik mirası da taşıdı. Tüccarlar, askerler, göçebeler ve farklı topluluklar yüzyıllar boyunca Güney Kafkasya'dan geçti. Araştırmalar Azerbaycan gen havuzunda Doğu Avrupa ile bağlantılı önemli izler bulunduğunu gösteriyor. Özellikle R haplo grubunun bazı alt dalları Güney Kafkasya ile Doğu Avrupa bozkırı arasındaki eski ilişkilerin izlerini taşıyor. Bunlara biraz sonra değineceğiz. Bu nedenle şimdi bugün biliyoruz ki Azerbaycan halkının genetik yapısı Güney Kafkasya, Yakın Doğu, Doğu Avrupa ve daha uzak bölgelerden gelen katkıların birleşmesiyle oluşmuştur. Hunlardan Hazar Kağanlığı'na, Alanlardan çeşitli bozkır topluluklarına kadar pek çok halk da bölgeyle temas kurdu. Ancak hiçbir göç dalgası yerli genetik temeli tamamen değiştirmedi. Fakat Orta Çağ'da öyle bir göç dalgası oldu ki yalnızca genetik özellikleri değil, dil ve kültür üzerine hatta kimlik üzerinde de derin izler bırakacaktı. Şimdi Azerbaycan tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine Oğuz Türklerinin bölgeye gelişine gelelim. Tarihçiler Azerbaycan halkının oluşumunu anlamaya çalışırken yalnızca genetik verilere değil, eski Türk kaynaklarına da başvuruyor. Orhun yazıtları, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türkü ve özellikle Dede Korkut destanları, Oğuz boyları ile Güney Kafkasya arasındaki tarihi bağları anlamamıza yardımcı oluyor. Dede Korkut'ta Bayat, Bayındır, Salur ve Kıpçak gibi birçok boya rastlıyoruz. Özellikle Bayat ve Bayındır boyları Azerbaycan'ın tarih ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip. 10. ve 11. yüzyılda Oğuz boyları Güney Kafkasya'ya ulaştığında bölgenin yerli halklarıyla yavaş yavaş kaynaştılar. Böylece ne tamamen Orta Asyalı ne de tamamen yerli unsurlardan oluşan yeni bir toplum ortaya çıktı. Modern Azerbaycan halkı binlerce yıllık Kafkasya mirası ile Oğuz Türklerinin bıraktığı kültürel ve genetik izlerin birleşmesiyle şekillendi. Araştırmalar Oğuz göçlerinin yalnızca dil değişimine yol açmadığını aynı zamanda genetik bir miras bıraktığını da gösteriyor. Baba soyları üzerinde yapılan çalışmalarda Orta Asya kökenli kabul edilen C M217, NP43, OF238, QM242, RZ93 ve RM478 haplo gruplarının toplam oranını yaklaşık %18 olarak veriyor. Ancak bu etki sanıldığı kadar büyük değil. Çünkü Azerbaycan halkının genetik temelini hala bölgenin çok daha eski yerli toplulukları oluşturuyor. Oğuz göçleri ise bu eski temelin üzerine eklenen önemli bir tabaka. Bu ortak Oğuz mirası Türkiye Türkleri ile
Azerbaycan Türkleri arasındaki yakınlıkta da görülebiliyor. Her iki toplumda da Orta ve Doğu Asya kökenli bazı genetik soylar bulunurken aynı izler Ermenilerde, Gürcülerde ve İranlılarda çok nadir görülüyor. Bununla birlikte Azerbaycanlılar genetik açıdan ilk sırada Türkmenistan'daki Türkmenlere değil, Kafkasya halklarına, İran coğrafyasındaki topluluklara ve Anadolu Türklerine daha yakın duruyor. Bu çünkü coğrafi komşuluk çoğu zaman dil akrabalığından daha belirleyici olabiliyor. Nitekim genetik çalışmaların ortaya koyduğu en ilginç sonuçlardan biri de bu. Yüzyıllar boyunca aynı coğrafyayı paylaşan bazı toplumlar farklı diller konuşsa bile genetik açıdan birbirlerine oldukça benzeyebiliyorlar. Bu nedenle Azerbaycan halkı en güçlü genetik benzerliği çevresindeki toplumlarla gösteriyor. Özellikle Türkiye, İran ve Güney Kafkasya halkları Azerbaycan'a en yakın topluluklar arasında yer alıyor. Kaynaklar bölümünde bağlantısını verdiğim bir çalışmaya göre Azerbaycan ile Türkiye arasında özellikle Doğu Anadolu arasında genetik mesafe Ne'nin standart formülüne göre yalnızca 0,0072. Bu son derece düşük değer Türkiye'yi Azerbaycan halkına genetik açıdan en yakın toplumlardan biri haline getiriyor. Farklı araştırmalarda Azerbaycan, Türkiye ve İran'ın aynı genetik kümede yer aldığını, Azerbaycanlıların ayrıca Gürcüler, Sıvanlar ve diğer Güney Kafkasya halklarında da önemli miktarda ortak miras paylaştığını gösteriyor. Bu nedenle Azerbaycanlılar genetik açıdan dünyanın başka bölgelerindeki Türk dili topluluklardan ziyade Ermeniler, Gürcüler, İranlılar, Kürtler ve Anadolu Türkleriyle birlikte ortak bir Anadolu, Orta Doğu, Kafkasya genetik ekseni içinde yer alıyor. Bununla birlikte Azerbaycanlıları komşularına ayıran küçük ama önemli bir fark var. Daha önce söz ettiğimiz Orta Asya kökenli genetik katkı. Azerbaycanlılarda Ermenilere ve Gürcülere göre çok daha fazla belirgin. Bu da Oğuz göçlerinin bıraktığı genetik izlerden biri. Peki bugün Azerbaycan'da konuşulan Türkçe nasıl ortaya çıktı? Oğuz Türkleri bölgeye gelmeden önce Azerbaycan'ın büyük bölümünde çeşitli İrani diller konuşuluyordu. Sasani döneminde Farsça ve ona yakın lehçeler oldukça yaygındı. 11. yüzyıldan itibaren Oğuz göçleriyle birlikte Türkçe hızla yayılmaya başladı. Ancak bu süreç yerli nüfusun ortadan kalkmasıyla değil, zaman içinde yeni dili benimsemesiyle gerçekleşti. Bu nedenle Azerbaycan Türkçesi hem Türk hem İrani geçmişin izlerini taşır. Kelime hazinesinde ve bazı dil özelliklerinde Farsçanın etkisi açıkça görülebilir. Bu etkinin en dikkat çekici örneklerinden biri de yer adlarındadır. Tebriz, Bakü, Gence, Abşeron ve hatta Azerbaycan adı bile İrani kökenlerle ilişkilendirilmektedir. Bazı bölgelerde yer adlarının yarıdan fazlasının İrani kökenli olduğu tespit edilmiştir. Türkçenin yayılması 11. yüzyılda başladı ancak yüzyıllar boyunca devam etti. 14. ve 15. yüzyıllarda Türkleşme büyük ölçüde tamamlandı. Safeviler döneminde ise Türkçe bölgenin baskın dili haline geldi. Buna rağmen Farsça ve bazı İrani lehçeler uzun süre varlığını korudu. Seyyahların kayıtları 17. yüzyıla kadar Tebriz, Nahçıvan ve Meraga gibi merkezlerde bu dillerin hala kullanıldığını gösteriyor. Peki Oğuzlardan önce bu topraklarda yaşayan halklardan geriye hiçbir iz kalmadı mı? Bu sorunun en önemli cevaplarından biri bugün hala Azerbaycan'da yaşayan küçük bir toplulukta saklı. Udiler. Birçok araştırmacıya göre Udiler antik Kafkasya Albanyası'nın günümüze ulaşan en doğrudan en önemli mirasçıları. Yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu halkın adı Herodot, Strabon ve Batlamyus gibi antik yazarların eserlerinde de geçiyor. Milattan önce 3. yüzyıldan, milattan sonra 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Kafkasya Albanyası, Güney Kafkasya'nın en önemli devletlerinden biriydi ve Udi halkı da bu devletin başlıca toplulukları arasında yer alıyordu. Bugün birçok tarihçi ve dil bilimci Udi dilini Kafkasya Albanyası'nın son yaşayan dilsel mirası olarak kabul ediyor. Bu bağlantıyı güçlendiren en önemli keşif ise 1997 yılında Mısır'da Azize Katerina Manastırı'nda bulundu. Eski yazıları silerek üzerine yeni metinler yazılmış olan parşömenler. Bunlara palimpsest deniyor. Bunlar üzerine çalışan Gürcü bilim insanı Zaza Aleksitse çözümün anahtarını modern Udi dilinde buldu. Anlaşılmayan bir metindeki tekrar eden kelimeleri günümüz Udi diliyle karşılaştıran Aleksitse
peş peşe 9 kez geçen marake sunuk kelimesinin Udi dilinde zulüm gördüm anlamına geldiğini fark etti. Bu ifade İncil'deki Korintlere ikinci mektuptaki bir bölümle örtüşüyordu. Böylece kayıp olduğu düşünülen Kafkasya Almanyası yazı dili yeniden okunabilir hale geldi ve Udi dilinin bu kadim geleneğinin devamı olduğu artık anlaşılmış oldu. Bugün Udi nüfusu oldukça küçük. Azerbaycan'da yaklaşık 4.000 ila 6.000, dünya genelinde ise yaklaşık 10.000 Udi yaşıyor. Özellikle Niş köyünde dillerini ve geleneklerini yaşatmaya devam eden Udiler binlerce yıllık Kafkas mirasını yaşayan son temsilciler olarak kabul ediliyor. Geçmişte Udi toplumu büyük aileler etrafında da örgütlenmişti. Aile bağları oldukça güçlüydü ve akraba evliliklerine karşı katı kurallar uygulanıyordu. Hatta bazı durumlarda 7 kuşak içinde akrabalık bulunan kişilerin evlenmesine izin verilmiyordu. Geleneksel düğünler günlerce sürebiliyor, tar, kemençe, balaban ve zurna eşliğinde kutlanıyordu. Günümüzde bu geleneklerin izleri Azerbaycan kültürüyle iç içe geçmiş şekilde yaşamaya devam ediyor. Şimdiye kadar Azerbaycan'ın genetik ve kültürel geçmişinde Oğuz göçlerini, yerli Kafkas halklarını ve İrani mirası gördük. Ancak bütün bu unsurları ortak bir kimlik altına birleştiren asıl dönüm noktalarından biri Safeviler dönemiydi. Çünkü Safeviler yalnızca bir devlet kurmadı. Azerbaycan'ın dilini, inanç dünyasını ve kültürel yapısını derinden etkileyen yeni bir düzen oluşturdu. Safevi döneminin en önemli gelişmelerinden biri Azerbaycan Türkçesinin prestij kazanmasıydı. Türkçe ilk kez sarayda, orduda ve devlet yönetiminde geniş ölçekte kullanılmaya başlandı. Böylece yüzyıllardır devam eden Türkleşme süreci siyasi bir çatı altında güçlenirken Azerbaycan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki kültürel bağlar da kuvvetlendi. Ancak Safevilerin en büyük etkisi dil alanında değil, din alanında yaşandı. Şah İsmail 12 İmam Şiiliğini devletin resmi mezhebi ilan etti. Üstelik o dönemde nüfusun önemli bir bölümü Şii değil, Sünniydi. Uygulanan politikalar sonunda Şiilik zamanla yalnızca bir inanç sistemi değil, Azerbaycan kimliğinin temel unsurlarından biri haline geldi. Bugün Azerbaycan'ın ve İran Azerbaycan'ın dini yapısında bu dönüşümün izleri hala açıkça görülmektedir. Safevi yönetimi aynı zamanda devlete rakip olabilecek bağımsız dini yapıları da özellikle Sünni olanları sınırlandırmaya çalıştı. Kazeruniye, Halvetiye, Nakşibendiye ve Mevleviye gibi Sünni tarikatları baskı altına alırken başlangıçta Safevilerle iyi ilişkiler kuran bazı Şii ve tasavvufi gruplar da zamanla benzer şekilde baskı altına alındı. Bunun temel nedeni mezhep tartışmalarından çok merkezi otoriteyi güçlendirme isteğiydi. Safevi yönetimi bağımsız dini yapıları potansiyel bir siyasi tehdit olarak görüyordu. Bu dönemde Kerbela ve Aşure merkezli gelenekler toplum hayatında daha görünür hale geldi. Nevruz gibi eski gelenekler de yaşamaya devam etti. Minyatür sanatı, hat sanatı, müzik ve edebiyat gelişti. Muham yani makam geleneği güçlenirken aşık kültürü de bugünkü biçimine daha fazla yaklaştı. Kısacası Safevi dönemi Azerbaycan kimliğinin kültürel ve dini karakterinin büyük ölçüde şekillendiği bir dönemdi. Ancak tüm bu değişimlere rağmen bölgedeki herkese tamamen Türkleşmedi. Bugün hala Azerbaycan'da yaşayan Tatlar ve Talişler bunun en önemli örnekler arasında yer alıyor. Tatça ve Talişçe Türkçe konuşan geniş nüfusun içinde varlığını korumayı başaran İrani diller arasında bulunuyor. İşin ilginç tarafı ise şu. 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre Tatlar ve Talişler genetik açıdan İran'daki Farslar, Kürtler, Osetler veya Tacikler gibi diğer İrani halklardan ziyade komşuları olan Azerbaycan Türklerine daha yakın duruyorlar. Yani kültürel farklılıklarını korumuş olsa da yüzyıllar boyunca aynı coğrafyayı paylaşmış olmaları onları büyük ölçüde ortak bir genetik havuzun parçası haline getirmiş durumda. Safevi mirasının en ilginç örneklerinden biri de şahsevenler. Uzun süre Moğan bozkırlarında göçebe hayvancılıkla yaşayan şahsevenler 20. yüzyıldaki modernleşme politikalarıyla birlikte diğer birçok göçebe topluluk gibi yerleşik hayata geçmek zorunda kaldılar. Böylece yüzyıllardır süren göçebe yaşam tarzı büyük ölçüde sona erdi. Ancak bütün bu tarihi dönüşümlerin izleri bugün hala Azerbaycan toplumunun kültüründe ve kimliğinde yaşamaya devam ediyor. Fakat
Azerbaycan'ın geçmişi yalnızca Oğuzlardan, Kafkasya Albanyası'ndan ve İrani halklardan ibaret değil. Bu hikayenin çok daha eski bir sayfası var. Bu sayfayı açınca binlerce yıl öncesine, ateşin kutsal kabul edildiği bir döneme gidiyoruz. Bugün Azerbaycan'ın ateşler ülkesi olarak anılması tesadüf değil. Bu ünvan bölgenin çok eski dönemlerden beri taşıdığı Zerdüşt mirasının bir yansıması. Azerbaycan toprakları petrol ve doğal gaz bakımından son derece zengindir. Tarih boyunca bazı bölgelerde yer altından çıkan gazlar kendiliğinden yanarak sürekli alevler oluşturuyordu. Antik çağ insanlar için bu sönmeyen ateşler doğaüstü bir olaydı. Bu nedenle ateş kültü büyük önem kazandı ve Zerdüştlükle birlikte kutsal mekanların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Azerbaycan isminin kökenine dair kabul edilen görüşlerden biri adın Farsçada ateş anlamına gelen azar kelimesiyle bağlantılı olduğudur. Zerdüştlük kökenleri eski İran dünyasına uzanan en eski tek tanrılı dinlerden biridir. Özellikle Medler ve onları takip eden İrani topluluklar döneminde bölgenin kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle Zerdüşt mirası yalnızca bir dinin tarihi değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim İrani geçmişinin de önemli bir yansımasıdır. Bugün Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde bulunan ateş tapınakları ve arkeolojik kalıntılar bu geçmişin somut izlerini taşıyor. Bu yapılar bize İslam'dan ve Türk göçlerinden önce bölgede farklı inançların hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Zamanla Zerdüştlük bölgedeki etkisini yavaş yavaş kaybetti. Kafkasya'nın bazı kesimlerinde, özellikle Kafkas Albanyası döneminde Hristiyanlık belirli bir varlık gösterse de bu etki hiçbir zaman Azerbaycan coğrafyasına yayılan baskın bir yapı olmadı. Uzun vadede bölgenin ana dönüşümü 7. yüzyıldan itibaren İslam'ın yayılmasıyla gerçekleşti ve bu süreç Güney Kafkasya'nın dini ve kültürel yapısını kalıcı şekilde değiştirdi. Ancak eski inançlar da tamamen kaybolmadı. Bazı gelenekler ve sembollerde bıraktığı izler günümüze kadar ulaşmayı başardı. Peki, genetik açıdan bakıldığında Azerbaycanlıların kökenleri gerçekte hangi bölgelere dayanıyor? Bilim insanları bu soruya cevap ararken erkeklerde babadan oğula aktarılan Y-DNA soy hatlarını inceledi. Ortaya çıkan tablo ise şöyle. Azerbaycan erkeklerinin genetik mirası 4 ana kaynaktan beslenen büyük bir nehir gibi görülüyor. Şimdi bu 4 ana kaynağa sırasıyla bakacağız. Birinci katman Ön Asya ve bereketli hilal mirası yaklaşık %55 oranında. Azerbaycanlı erkeklerin yarıdan fazlası kökenleri Neolitik çağın ilk çiftçi topluluklarına uzanan haplogrupları taşıyor. Yani Türk göçlerinden binlerce yıl önce bölgeye ulaşan tarımcı toplulukların mirası hala bugün güçlü biçimde yaşamaya devam ediyor. Bu katmanın başlıca temsilcileri ise şunlar. J haplogrubu %32,4 oranında. Azerbaycan'daki en yaygın erkek soyadı. Özellikle JL136 ve JZ1828 alt kolları nüfusun yaklaşık %17'sini oluşturuyor. Kökenleri yaklaşık 8-10 bin yıl önceki bereketli hilaldeki ilk tarımcı topluluklara kadar uzanıyor. Benzer şekilde Türkiye'deki J haplogrubu oranı da %33 oranında. Azerbaycan %32,4, Türkiye'nin %33. Bu durum iki toplumun ortak Neolitik çiftçi mirasını güçlü biçimde üstelik aynı oranlarda paylaştığını göstermekte. İkincisi GP15 yani G2A %9,1 oranında Azerbaycan'da. Bu da Kafkasya ve Anadolu'nun en eski genetik katmanlarından biri. Anadolu'nun ilk tarımcı topluluklarıyla ilişkilendiriliyor. Alp dağlarında bulunan ünlü buz adam Ötzi de aynı soyadını taşıyordu biliyorsunuz. Bunun yani G2A'nın Türkiye'deki oranı yaklaşık %11. Azerbaycan'dan birazcık daha fazla. Türkiye'de kaynaklı çünkü. Üçüncüsü M35. Bu Azerbaycan'da yaklaşık %8,5 oranında görülüyor. E1B1B olarak da bilinen bu haplogrup Yakın Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika ile bağlantılı en eski genetik katmanlardan biri. Türkiye'de yaklaşık bu da %11 oranında. Dördüncüsü ise TCTS 6507. Bu Azerbaycan'da %4,5 oranında. Bu da TM184 soyunun bir alt kolu. Mezopotamya çevresinde tarih öncelikli topluluklarla ilişkilendiriliyor. Türkiye'de yaklaşık
%2,5 oranında. Yani Azerbaycan %4,5, Türkiye %2,5. Yarı yarıya azız Azerbaycan'a göre. Bu da Güney Kafkasya'nın bazı eski yakın doğu miraslarını Anadolu'nun birçok bölgesine göre daha yoğun koruduğunu gösteriyor. İkinci katman Bozkır ve Doğu Avrupa mirası. Azerbaycan yaklaşık %20 oranında. Azerbaycan'da R soylarının toplam oranı %34,1'e ulaşmakta. Türkiye'de ise bu oran daha düşük. %24 ila %27 arasında. Bu grubun Doğu Avrupa kollarının en önemli temsilcileri ise şunlar. R Z2103. Bu Azerbaycan'da %12,62 oranında. Azerbaycan'ın en önemli erkek soylarından biri. Yaklaşık 5000 yıl önce Pontus, Hazar bozkırlarında yaşayan Yamnaya topluluklarıyla ilişkilendiriliyor. Tunç Çağı boyunca Kafkasya ile Kuzey bozkırlar arasında etkileşimin en önemli genetik izlerinden biri kabul ediliyordu. İlginç olan nokta şu. Türkiye'de R1B soyları oldukça yaygın. Ancak Azerbaycan'da ve Anadolu'da görülen R1B'nin önemli bir bölümü Batı Avrupa'daki Kelt ve Germen halkları arasında baskın olan M269'un batı kollarından değil, daha çok RZ2103 ve ona yakın doğu kollarına oluşuyor. Yamnaya kökenli R1B-Z2103 haplogrubu Ermenistan'da yaklaşık %23-26 gibi oldukça yüksek bir oranda görülüyor. Bu durum Güney Kafkasya'nın Tunç Çağı'nda Bozkır kökenli nüfuslarla etkileşimini gösteriyor. Bazı araştırmacılar Güney Kafkasya ve çevresindeki tarih öncesi nüfus hareketlerinin Hint-Avrupa dillerinin bölgedeki yayılım süreçleriyle, özellikle Ermenice ve Farsça gibi diller bağlamında paralellik gösterebileceğini, özellikle bu Z2103 haplogrubu özelinde düşünüyorlar. RPF 7562 %2,05 oranında R1B'nin daha nadir görülen alt kollarından biri. Bu da Kafkasya ile Pontus Hazar bozkırları arasındaki bağlantının küçük izlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bir diğeri RY 4364. Bu %5,12 oranında. Bu R1A soyunun bir alt kolu. Fakat Doğu Asya ile alakalı değil, İskitler, Sarmatlar ve Alanlar gibi Bozkır kökenli İrani topluluklarla ilişkilendirilen R1A havuzunun önemli parçalarından bir tanesi. Gelelim 3. katmana, Oğuz göçlerinin genetik izlerine. Orta Asya ile ilişkilendirilen haplogrupların toplam oranı yaklaşık %18. Bu durum Oğuz göçlerinin yalnızca dil ve kültür alanında değil, biyolojik açıdan da ölçülebilir bir iz bıraktığını gösteriyor. Bu grupların en önemlileri RZ93 ya da diğer adıyla R1AZ93 yaklaşık %11,3 oranında. Azerbaycan genetiğinin en önemli Bozkır kökenli soyadlarından biri. Tunç Çağı Bozkır topluluklarından başlayarak İskitler yani Sakalar, Sarmatlar ve daha sonra çeşitli Türk halkları arasında yayılıyor. Bu nedenle RZ93 hem Hint-İran dünyasının hem de Türk-Bozkır geleneğinin ortak mirası olarak kabul ediliyor. Bugün Kırgızlar, Altaylar, Başkurtlar, Tatarlar gibi Türk halklarında RZ93 oranı oldukça yüksektir. RZ93 çok ilginç ve çok önemli bir soyattı ve müstakil bir programda ileride ele almayı düşünüyorum. Bir diğer grup NP43 ya da N1A2. Kökleri Batı Sibirya ve Kuzey Avrasya'ya uzanan bu haplogrup Hunlar, Sabirler, Bulgarlar, Hazarlar ve çeşitli Türk boylarının katıldığı uzun süreli bozkır hareketleriyle ilişkilendiriliyor. Türkiye'de N haplogrubun tüm kolları yaklaşık %1'in altında kalırken Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'da birazcık daha yüksek. RM478 bu R1AZ93'ün bir alt kolu. Özellikle Kazak, Kırgız, Başkurt ve çeşitli Kıpçak topluluklarında yüksek oranda görülüyor. QM242 %1,7 oranında görülüyor. Bu kökenleri Kuzey Avrasya ve Sibirya'ya uzanan bir hat. CM217 ve OF238 bunların toplam oranı %1,1'in altında. CM217 daha çok Orta Asya ve Sibirya bozkırıyla, OF238 ise Doğu Asya ve civarıyla ilişkilendiriliyor. Bu oranlar, yani bunların düşük olması Azerbaycan genetik yapısında Doğu Asya kökenli katkının sınırlı olduğunu gösteriyor. Dördüncü katman Güney Asya ve diğer bağlantılar diyelim. Hepsi toplam %7. Azerbaycan genetik mozaiğinde daha küçük oranlarda görülen bazı soyadları. L595 %3,4 oranında Güney Kafkasya, Anadolu ve Levant bölgesiyle ilişkilendiriliyor. HM52 %1 oranında kökenleri Güney Asya'ya uzanıyor. Romanlarla ilişkilendiriliyor kimilerince. RF1092 %1,02. Bu R1B'nin nadir alt kollarından bir tanesi. Tek kökene bağlanamıyor. Avrasya boyunca karışık bir nüfus soyattı. RL2 ve
P78 bunların ikisi beraber %1-2 civarında. Bunlar da Avrupa ve Akdeniz'le ilişkilendiriliyor. Küçük ama önemli tabii, değişik bir şey Azerbaycan için. Neyse, toplamda bu tabloya birlikte baktığımızda ortaya çıkan sonuç şöyle. Azerbaycan'da tek bir baskın soy hattı yok. Burada Bereketli Hilal'in ilk çiftçileri, Güney Kafkasya'nın yerli halkları, Pontus Hazar bozkırlarının toplulukları, Orta Asya'dan gelen Türk boyların izleri hepsi beraber bu nüfusu oluşturuyor. İlginç olan şey şu ki bu tablo birçok açıdan Türkiye ile oldukça büyük bir benzerlik gösteriyor. Peki Azerbaycan'ın kuzeyindeki Dağıstan Azerbaycanlıları ile güneyde İran Azerbaycan'daki Tebriz Azerbaycanlıları arasında bir belirgin fark var mı? Yani Azerbaycan Cumhuriyet dışındaki Azerbaycanlılar arasındaki genetik farkları konuşmak gerekirse, şimdiye kadar yayınlanan bağımsız çalışmalar İran Azerbaycanı ile Dağıstan'daki Azerbaycan toplulukları arasında bazı Y-DNA haplogrup oranlarının farklılık gösterebildiğini ortaya koyuyor. Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki Derbent şehrine alınan örnekler üzerine yapılan bir çalışmada J1M267 ve J2M172 haplogruplarının baskın olduğu anlaşıldı. Buna karşılık İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Tebriz'de 100 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise farklı bir dağılım rapor ediliyor. Bu örneklemde J ve R haplogrupları yaklaşık %40'ar oranlarıyla en baskın soyadları olarak öne çıkıyor. Ayrıca Orta Asya ile ilişkilendirilen N haplogrupu da yaklaşık %10 oranında tespit ediliyor. Azerbaycan genelinde önemli paya sahip olan G, T, E haplogruplarının ise toplam oranı %10'un altında kalıyor. Bu sonuçlar Azerbaycan Türklerinin farklı bölgelerde belirli genetik farklar taşıyabileceğini düşündürüyor. Ancak mevcut çalışmaların örneklem sayıları sınırlı olduğundan bu farklılıkların tüm İran ya da tüm Dağıstan Azerbaycanlılar için geçerli olduğunu söylemekte konuyu biraz abartmak olur. Bunun için daha geniş ölçekli, daha büyük araştırmalara ihtiyaç var. Bu video serisini hazırlarken en sık karşılaştığım tepkilerden biri de genetik sonuçların ulusal kimlikle aynı şeymiş gibi değerlendirilmesi oluyor. Oysa modern bilim bize dünyadaki hemen her toplumun tarih boyunca farklı nüfusların katkısıyla şekillendiğini gösteriyor. Bir halkın kimliğini belirleyen şey yalnızca biyoloji olamaz. Ortak tarih, ortak dil, kültür, gelenekler ve toplumsal aidiyet de en az genetik kadar, hatta çok daha fazla önemlidir. Bu nedenle Anadolu Türklerinde veya Azerbaycan Türklerinde yerel Anadolu, Kafkasya ya da İran kökenli atalar bulunması Türk değiller anlamına gelmez. Aynı şekilde Orta Asya'dan gelen genetik katkılar da bu toplumların tamamen Orta Asyalı olduğu anlamına gelmez. Bugün hiç kimse Macarların Macarlığını, İngilizlerin İngilizliğini veya Arapların Araplığını genetik oranlarıyla ölçmüyor. İnsan topluluklarının tarihi saf ve değişmez kökenlerin değil, binlerce yıl süren göçlerin, kültürel etkileşimlerin ve karışımların tarihidir. Bu seride amacım da herhangi bir kimliği tanımlamak, savunmak ya da sorgulamak değil. Akademik literatürde ortaya çıkan bulguları mümkün olduğunca anlaşılır bir dille aktarmak. Elbette her çalışma eleştirilebilir, her teori sorgulanabilir. Ama bu sonuçlar sırf sizin kafanızdaki ya da geçmişte yaygın olarak kabul edilen bazı fikirlerle çelişiyor diye onları yok saymak ya da otomatik olarak reddetmek de doğru bir yaklaşım değil. Aynı şekilde bu tür konuları ideolojik kaygılarla sınırlamak ya da insanları düşüncelerini ifade ederken otosansüre zorlamak da ne bilime ne de sağlıklı bir düşünce ortamına katkı sağlar. Ben bu alanda çalışan bir genetikçi değilim. 35 yıllık diş hekimiyim. Ayrıca üniversite tarih bölümünde bitirdim. 15-20 yıl önce birkaç sözlük ve bir de tarih kitabı yazdım ama kendimi hiçbir zaman tarihçi olarak görmedim. Bu video serisinde tıp ve tarih alanlarından gelen birikimimle yine tıp ve medikal alanlarda makaleleri barındıran PubMed'de yayınlanan çalışmaları incelemeye, bunları tarihsel verilerle birlikte değerlendirmeye ve mümkün olduğunca sade bir dille aktarmaya çalışıyorum. Üstelik arkeogenetik çok genç ve çok hızlı gelişen bir bilim dalı. Pek çok halk ve bölge hakkında hala sınırlı sayıda çalışma bulunuyor. Yeni veriler geldikçe bazı sonuçlar değişebilir. Bugün yaptığımız yorumlar eksik kalabilir, hatta hatalı çıkabilir. Bu nedenle serinin ilk bölümünden beri aynı ilkeye bağlı kalmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca aşağıdaki kaynaklarda yer alan verilere sadık kalmak ve kişisel yorum yaptığım yerlerde bunu açıkça belirtmek. Yani kendi teorilerim değil, akademik dünyanın güncel verilerini popüler bilim diliyle ifade etmeye çalışıyorum. Kaynakların yanlış olduğunu düşünüyorsanız ya da değerlendirilmesi gereken güncel bir kaynak aşağıdaki listede yoksa mutlaka bildirin.
Çünkü burada yalnızca genetikten değil, aynı zamanda tarihten, kimlikten, aidiyetten ve kolektif hafızadan da söz ediyoruz. Bu yüzden kesin hükümler vermekten çok kanıtların izin verdiği ölçüde konuşmanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak bu videoların amacı herhangi bir ideolojiyi savunmak ya da Türk, Kürt, Yunan, Bulgar, Macar veya Arnavut kimliğini yeniden tanımlamak değil. İnsanlık tarihinin sürekli güncellenen hikayesini bilimsel çalışmaların ışığında mümkün olduğunca dürüst ve anlaşılır bir şekilde aktarmak. 19 ve 20. yüzyıllarda ortaya atılmış eski tarih tezlerinin hala güncel bilimsel konsensüs gibi sunulduğu düşünsel ve siyasi bir ortamda da kolay bir iş değil bu. Bununla birlikte anlatımlarımda elbette eksik kalan noktalar var. Öncelikle başta antik DNA ve popülasyon genetiği alanında yapılan akademik çalışmalar hala çok sınırlı. Ayrıca biyolojik verileri yalnızca tarih bilgisiyle değil, benim hakim olmadığım sosyoloji, dil bilim, coğrafya, antropoloji ve ilgili diğer bilim dallarıyla da birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü bu tür veriler tek başına değil ancak multidisipliner bir bakışla büyük resmi oluşturur. Neyse, bu hafta hem genetik hem kültürel hem de dilsel açıdan bize en yakın toplumlardan biri olan Azerbaycan'ı ele aldık. Konunun teknik ayrıntılarını anlamakta zorlananlar. Ancak programı da ısrarla buraya dek izleyenler için hata yapma pahasına da olsa tabloyu çok basit şekilde özetleyeyim. Türkiye'nin batı bölgeleri Balkanlar ve Yunanistan'a daha çok benzerlik gösterse de ülkenin geneline baktığımızda genetik açıdan en yakın olduğumuz coğrafya Güney Kafkasya ve İran havzası. Çünkü Anadolu, Güney Kafkasya ve İran binlerce yıldır birbiriyle sürekli etkileşim içinde olan büyük ölçüde ortak bir genetik mirası paylaşan bölgeler. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya ve Azerbaycan'a ulaşan Oğuz Türkleri ise zaten var olan bu yakınlığın üzerine yeni ve ortak bir tabaka daha eklemiş. Böylece ortak tarih, ortak kültür ve ortak dilin yanı sıra aramızdaki genetik bağlar da daha da güçlenmiş. Sonuçta burada milliyetçi bir çerçeve kurmaktan ziyade farklı halklar arasındaki benzerlik ve çeşitliliği anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Türkmen, Kırgız, Kazak, Özbek veya Uygur gibi Türk dilli topluluklarla kültürel ve tarihsel bağları var. Ancak Azerbaycan ile olan ilişkimiz hem tarihsel temasların yoğunluğu hem de kültürel ve genetik yakınlık açısından oldukça özel bir yerde duruyor. Bu yüzden bir millet, iki devlet ifadesi yalnızca siyasi bir söylem değil, ortak bir coğrafyada yoğrulmuş, ortak geçmişimizin haklılık barındıran özeti gibi. Bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Takip, beğeni, yorum, hype gibi tüm katkılarınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.